İkinci Manor videoma hoş geldiniz. Bu videoda sıfırdan bir köyü daha kuracağız çünkü bir önceki videoda düşmanımız 4. Mehmet'in Viyana'ya dayandığı gibi bize dayandı. Viyana'nın aksine bir şehri tutamadık. Onların tekrarını buraya koymaya çok istemiştim ama ufak bir sorun yaşadım bilgisayarda. O yüzden bütün hafta uğraştığım dosyalar, kayıtlar ne varsa gitti. Bu yüzden bu yeni minik köyümüzü tekrardan büyük bir şehir haline getirip tüm kıtayı hükmümüzü göstereceğiz. Belki bu videodan sonra bir tane daha Mandalorian videosu çekerim. Daha sonra da Senua Sacrifice sonuna geçmeyi düşünüyorum. İlk oyununu videosunu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü 21 Mayıs'ta yıllardır beklediğim ikinci oyunun sonunda geliyor. Çok açıkçası beğenerek oynadığım bir oyundu. Bulmaca kısmından açıkçası nefret ediyorum ben de çoğu kişi gibi. Çünkü yorumlara falan baktığım zaman herkes o bulmaca kısmına bayağı bir sövüyor. Ben de açıkçası çok hoşuma gitmiyorum ama hikayesi, çevre atmosferi, seslendirmesi beni bayağı bir etkilemişti. Zamanı gelince onu da geçeceğiz ama şu anlık odağımız Manor Lords. O yüzden ufaktan bir yerleşmeye başlayabiliriz. İlk önce yolları çekiyorum ki birazcık daha şehir düzeni düzgün olsun böyle. İşte o orada bu burada çok karışık oluyor. Hoşuma gitmiyor. Şehir ne kadar düzgün olursa ben o kadar çok zevk alıyorum. Bakması, izlemesi benim için daha keyifli oluyor. Böyle sapık gibi arada gidiyorum. Sadece köye bakıyorum böyle. Hoşuma gidiyor. O yüzden ne kadar düzenli olursa benim için o kadar tatlı oluyor. Şöyle bir durum var. Yolları çekerken bazen çok fazla ağaçlık alan oluyor. Önümü göremiyorum. İşte yol nerede, tam olarak alan neresi vesaire. Bunlar için şöyle bir taktik geliştirdim diyeyim. Pazar yerini direkt kuruyorum. Pazar yeri kurulduğu zaman çünkü otomatik olarak oradaki bütün ağaçlar ne varsa kayboluyor. En azından birazcık daha önümü görebiliyorum. Yerleşeceğim yeri görebiliyorum. Pazar yerini kurmadan önce bir yeraltı su kaynağının nereden olduğunu da bakıyorum ki mümkün olduğu kadar aynı zamanda kuyuyu da böyle şehir merkezinde tutmaya çalışıyorum. Ve pazar yeri de şehir merkezinde olduğundan dolayı ikisini bir aynı yere koyduğum zaman böyle daha tatlı hoş bir görüntü oluyor. Sağa sola böyle kuyuya atmaktansa. O yüzden mümkün olduğu kadar kuyuyu da pazar yerinin içine veya dibine bir yere koymaya çalışıyorum. Ve estetik olarak benim için daha çok hoş tatlı duruyor. Ondan bu şekilde ilk önce pazar yerini ayarlıyorum. Kuyuyu ayarlıyorum. Ondan sonra devam ki. Tomruk kampını kurarken şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Yani bu çoğu zaman başıma geliyor. Açık bir alana kurmamız gerektiğinden dolayı bu kampı işte yolları çekerken veya işte nereye kuruyorum tam olarak kurduğum yerin mevkisi nereye vesaire bu bir tık canımı sıkabiliyor. O oyunu tabii ilk başlarında oluyor sadece. Bu daha sonra malum her yerin içinden geçtikleri için arkadaşlar o alan komple artık şey oluyor böyle hani ağaç mağaç kalmıyor. Kodunu atmamızın hiçbir zararı olmaz. Ufaktan bunların inşaatına başlayıp devam ki. Haydutların çalması için bir et bir de post getirisi sağlayacak bir avcı kulübesinde inşaatına başlayalım. Oyunda çalışmadığını düşündüğüm aynı zamanda bu kamp toplama kampı. Toplama kampı da birazcık yanlış oldu. Bu meyveyi toplayan arkadaşlar. Bunlar belli bir yerden sonra ben çalıştığına inanmıyorum. Bakıyorum orada meyve var. Aynı zamanda orada aile var. Meyve nerede? O yüzden ben bir tık onlara çok güvenmiyorum açıkçası. Oyunun deli gibi aile yiyen binası ambar. Bu arkadaşlara bir sürü mümkün olduğu kadar bir sürü aileye atamamız gerekiyor. Çünkü sağdan soldan malzemeleri topluyorlar. Daha sonra pazar yerinde pazar tezgahı açıyorlar. O yüzden bu ambarlar benim favorim. Her ne kadar çok fazla aile taşımak gerekse de buraya. Genelde ne kadar çok pazar yeri olduğu zaman böyle daha böyle tatlı hoş bir görüntü olduğundan dolayı bu ambar ve tahıl ambarı birazcık benim hoşuma gidiyor açıkçası. Buraya da mümkün olduğu kadar bir TOKİ evleri inşa ediyoruz. Buraya özellikle ilk yaptığım evlere arkasını uzun yapıyorum. Daha öncesinden de dediğim gibi. Abi eksinler dursunlar arkaya. Mümkün olduğu kadar şu an tarımla uğraşmak istemiyorum. Evinizin arkasına sebzelerinizi ekin abi, marulunuzu, havucunuzu beni yemekle uğraştırmayın. Benim şu anlık niyetim bu. Şöyle bir sıkıntı var sadece. Özellikle ilk senelerde bu sebzenin verimliliği bir tık düşük olabiliyor. Çünkü bunun yetişmesi lazım, ekilmesi lazım. Bir de aileler oraya yerleşecek vesaire. İlk senelerde verimliliği çok kötü oluyor ama belli bir yerden sonra artık orası oturduktan sonra o sebzeler artık size ihracat edebilecek duruma geleceksiniz. O yüzden çok tatlı oluyor. Hoşuma gidiyor. Güzel para kazandırıyor bu arada. İlk ailenin evi hemen bitmiş.
Diğerleri de hemen yan tarafta yapmaya başladılar bile. Ya çalışkanlar. Hemen buraya sebze bahçesini, bir daha sebze bahçesini dikelim. Ve arkasını görüyorsun kocaman. Abi ektir oraya. Mümkün olduğu kadar sebze de versin. Bize hiç yemekle falan uğraştırmasın. Sebze çeşitliliğini sonra ayarlarız. Sebze değil. Yemek çeşitliliğini sonra ayarlarız. O kolay. Köyümün en sevdiğim kısmı ticaret merkezi. Ha, bu ticaret merkezi olmasaydı herhalde bir tık böyle acı çekebilirdim. Yok işte bunun ekmeğini yap, yok arpasını yap, ketenini yap, bir ton ıvır zıvır uğraş dur. Onun yerine elinde mal mı var sat, ne eksik onu al. Çok daha kolay oluyor. Hele belli bir yerden sonra artık üretimleri de çok artırdıktan sonra çok güzel bir para getirimiz olacak. Ne istiyorlar? Bal mıymış, kaymak mıymış? Köyümüzün ne isteği varsa bunları ticaret merkezinden rahat bir şekilde karşılayacağım için açıkçası benim favori binam diyebilirim. Yine estetik olarak birazcık daha böyle tatlı duracağını düşündüğümden dolayı o ticaret merkezinin sağındaki ve solundaki ufak bölmelere de ahır yerleştirmeyi düşünüyorum. Öyle daha tatlı olur. Oraya 3 tane işte 3 sağa 3 sola 6 tane ahır. Toplamda 12 tane binek alanımız olacak ki bu da açıkçası yeter diye düşünüyorum. TOKİ inşaatlarımız yavaş yavaş artık bitmeye başladı. Kış oldu artık daha bitsin, millet dışarıda kaldı zaten. Bir tarafları donacak. Halihazırda bunu da bitirmişken hadi çabuk bitir. Az kaldı. Bitiyor. Bitti. Ha tamam. Yerleşim seviyesi arttı. Yerleşim seviyesi arttığı için tabii ki de ilk olarak hemen ticaret lojistiğinden devam edeceğiz. Açıkçası ticaret lojistiği benim favorim. Kanunlara çok girmiyorum. Üretimde zaten bir şey yok. Ticaret lojistiği benim için ilk başta bayağı bir işime yarayacak ki daha sonradan tekrardan ticaretten devam edeceğim zaten. Gayet güzel. Kalas için hızarhane binasına başlayabilirim ama bu binanın şöyle anlamadığım bir olayı var. Çalışmıyorlar. Neden çalışmıyorlar? Adam mesela bir tane öküz geliyor. Oraya bir odun bırakıyor. Tomruk bırakıyor. Bakıyorum o normal onu yapması gereken adam köyde kahvede oturuyor. Ya arkadaş senin ne işin var oraya? Seni oraya imalat yap diye koymuşuz. Sana iş vermişiz. Sen orada başka işlerle uğraşıyorsun. O yüzden bu kalas üretim benim bir tık canımı sıkıyor. Onu da çok ilerleyen dönemlerde böyle işte küçük kalkan veya büyük kalkanlara yapmaya başladığım zaman çok fazla kalası ihtiyacım oluyor. Bizim arkadaşlar da malum çok çalışmadığından dolayı belli bir yerden sonra artık ticaret merkezinden kalas ihtiyacımı karşılamaya başlıyorum. Çünkü mecbur kalıyorum buna. Canımı en çok sıkan konulardan bir tanesi de bu NPC arkadaşımız her yeri çok çabuk bir şekilde ele geçiriyor. Ben daha 4 tane 5 tane bina dikmişim. Adam 60-70 tane ordusuyla bölge ele geçirmeye başlıyor. Hani birazcık en azından bekle bir rekabet ortamı oluşsun. Ve ben de bir iki tane bir yer alayım, yok. Adam direkt sapık gibi hemen bölgeleri almaya başlıyor. Bu bir tık beni triggerlıyor açıkçası. Çok canım sıkıyor. Mesela bu bahsettiğim örnek. Şu an odun deposunda bir tane tomruğumuz var. Bu abla ne yapıyor mesela burada? Hani senin ne işin var orada? Ben bu binayı dikmişim. Burada odun da var. Hani ben görmesem gelmeyecek şey gibi ya. Patron gibi hissediyorum kendimi. Altımda sanki çalışanlar var. Ben bakmadığım zaman bak bir tane daha geldi koydu. Nerede abla? Yok. Kayıp. Gitti. Eve gidiyor. Bir tanesi bekliyor. Bu amca da geliyor bir yerlerden ama Allah bilir nereden geliyor yani. O yüzden bu kalaş işi birazcık canımı sıkıyor. Bunu nasıl halledeceğiz hiç bilmiyorum. Köyde 5 tane aile var. Daha kiliseyi yapmamışım. Daha yeni inşaatına başlayacağım. Adam bir bölge daha ele geçiriyor. Ulan yavaş. Bana da sal 3-5 bir tane zaten 5-6 tane bölge var. Bu ne azimdir, bu ne hızlıdır, bu ne çirkefliktir ya. Yazık günah arkadaş. Benim 5 tane ailem var. Adam daha şimdiden 4 tane bölgeyi kontrol ediyor. 3 tane bölge kaldı ki zaten ben bu raddeye gelene kadar bu adam burayı da alacaktır yani. Bu 3 tane bölgeyi de alır. Bazen bu bizim arkadaş gidiyor haydut kamplarına saldırıyor. Ama haydut kampını almıyor. Böyle bomboş kalıyor haydut kampı. Asker desen yani haydut desen yok. Böyle bomboş kamp. Baktım bu kamplar alınca bir de para geliyor sonuçta. Durur muyum? Beleşten para. Ben ne yapayım? En azından bir yerden gelişmemiz lazım.
Sebze bahçesi ekmemiz lazım. Ona da çok para gidiyor. Zaten gold'umuz da o kadar çok fazla yok. Gold mu altın mı artık yani ne diyorsan. Hadi şunu şöyle bir alalım. 120. Güzel. Hiç yoktan en azından 3-5 tane sebze ekeriz bahçeye yani. Hiç fena değil. Madem hazır böyle işten para geldi köye. Ama şöyle bir tane sebze bahçesi buraya. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Hala paramız var. İyi hala paramız var. Ticaret içinde 3-5 bir paramız var. Ticaret yolu açmak için özellikle çok lazım olacak. Birazcık memnuniyetimizi de arttırabilirsek, insanları çekebilirsek köyümüze çok 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 iyi olacak. Bak mesela bir tane daha bedavadan haydut kampı bulduk. Abi para da nüfus kazanamıyoruz savaşmadığımız için. Savaşmayınca adam diyor ki sen savaşmamışsın neyin nüfuzunu alacaksın. O yüzden en azından bir 3-5 para gelmesi için böyle bedavadan haydut kamplarını ele geçirirsek kaynakları en yakın kasabaya gönder. İyi bir 100 altın daha geldi cebe. Gayet güzel. Bu toplayıcı kulübesini bitki bahçesi kulübesine yaptığımız zaman yükselttiğimiz zaman güzel oluyor. Neden? Çünkü oradan bitkiler geliyor. O bitkilerle de arkadaşlar eğer hastalanırsa veya bir şey olursa onları tedavi amaçlı kullanıyor. Çünkü eğer bunu yapmadığımız zaman bitkimiz yoksa köyümüzde adam hasta oluyor, seke seke gidiyor, topallıyor veya yavaş gidiyor, çalışmıyor. O yüzden ilk etapta yani orta düzeyde bunları bir yapabilirsek çok güzel oluyor. Ben hala ormanlık alandan ot topluyorum. Adam bir bölge daha ele geçirmeye başladı. La yavaş gözünü seveyim la ben de oynayayım la birazcık. Ben de bir bölge alayım la gözünü seveyim la. Ufaktan bu killleri de yapmaya başlayalım. Malum para lazım. Bayağı bir para gidecek. Kullanacağız işte başka ticaret yapacağız. İşte ne bileyim sebze ekeceğiz. Tavuk kümesi ekeceğiz evin arkalarına. Keçi kulübeleri ekeceğiz. Bunlar için bayağı bir para gidecek. Ondan ufaktan bir kiremit inşaatına başlayabiliriz ki kiremit için bir de kilise için lazım kiremit. O yüzden ufaktan bunların inşaatına başlamak lazım geç olmadan. Malum arkadaş her yeri fethediyor çünkü. Giderek bir tane de taş kulübesi de yapalım. Taşa da ihtiyacımız olacak. Bunu böyle arkadan çekmek çok mantıklı değil bence. Hiç gerek yok. Böyle kalsın. Gayet güzel. O da bittiği zaman bir tane daha aileyi de taşa veririz. Ufaktan da taş inşaatına da başlarız. Parayı da ufaktan hemen bir değerlendirelim. Şu evlerin arkalarına burada da var. Buraya bir tane sebze. Bir dakika. Şuraya da bir tane daha sebze bahçesi. Buraya da bir tane daha sebze bahçesi. Bunlar ilk etapta bize çok güzel sebzeler verecek. Tabii ilk önce bir bunun mevsimi geldiği zaman bunlar ekmeye başlayacaklar. Ondan sonra güzel güzel sebzelerimiz gelecek. Baskıncılar geliyor. Gelsinler. Açıkçası çok şu an böyle büyük bir ordumuz yok. Ama idare edebildiğimiz kadar elimizdekiyle bir savunmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. 18-19 kişilik bir orducuğumuz var. Bu hayvanatlarda 36 kişiyle geliyorlar. Hani bir tık biraz zor kazanmamız. Yani en azından böyle 3-5 kişi daha olsaydı bir okçu bir şeyler arkadan destek verecek. Çok güzel olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Elimizde ne kadar asker varsa köyümüzü koruyacağız. Bir de meşalelerle geliyorlar. Bir gelsinler bakalım bir çalışalım. Görelim sonucun ne olacak. 19 kişilik şanlı bir orduya karşı 36 tane mahalleden savaş var. Hadi gelin toplanalım kafasıyla toplanmış eşkıya sürüsü. Ama tabi sayı üstünlüğü olduğundan dolayı bu konuda birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Bir de bizim arkadaşlarda zırh falan da yok. Onlarda da yok ama bizimkilerde olsaydı güzel olurdu en azından. Ama ilk başlarda güzel gidiyoruz. En azından şu ilk grubu 13'e kadar 12'ye kadar düşürmeyi başardık ama yavaş yavaş bizim arkadaşlar da ölmeye başladı. O kadar kılıç kalkan verdik. Hala ölmeye başarıyorlar. Şu arkadaki 5 tane var ya bu 3 tanesi gidiyor şimdi ileri doğru. Onlar ne işe yarıyor? Hiçbir şey yarmıyor. Şey galiba bu hani moral olarak destek veriyorlar sadece. Yaparsın aslanım bana o. Evet, onlar da başladı şimdi. Baktılar azaldık ya biz. Lan dur bir şey çaktırmadan arkadan dolanalım diye.
Yerimizi koruyalım dedik, 2 kişiyi kaybettik. Bu çok olmadı bu. İlerleyelim. Ya abi ilerleyin, yerim savunma yok. Sonuna kadar savaşacağız. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Ki şu an kaybediyoruz. Şu 16'ya 7 artık bu saatten sonra kaybettiğimizi söyleyebilirim. Olsun, en azından denedik. Şehrimizi, köyümüzü savunmayı en azından denedik. Yani yapacak bir şey yok. Aslında az kişi kalmışlar. Toplam 7 kişi kaldılar. Sayıları 2 kattı. Ona rağmen iyi dayandık diyeyim ben size. Olsun. Köyümüz yanıyor. Ama bunun intikamını da almasını biliriz elbette. Biz ufaktan bir köşkümüzü yapmaya başlayalım. İhtiyacımız olacak. Bize asker lazım. En azından mahiyetimizin altındaki askerleri bir savunma amaçlı bile kullansak kârdır. Bu da onları zırhlandırabiliyoruz. O yüzden en azından böyle savunma adına ilk etapta güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ufaktan bir başlayalım çünkü ihtiyacımız var. Yavaş yavaş da yaralarımızı sarmaya başladık. Enkazlarımızı tekrardan düzgün yapılar haline getirmeye başladık. Mümkün olan en kısa sürede toparlanacağız. Hiç dert etmeyin. Madem köşkümüzü inşaatını bitirdik, hemen toprak vergisi ve aşağıda şöyle bir %5, %10 yapalım. Hatta aşağı %15'e çekelim. Nüfuza ihtiyacımız olacak. Girmeye çık boşver. 20 iyidir ya. Bak gene bir bölgeyle ele geçiriyor. Allah'ım kafayı yersin. Lan daha az önce baskından kurtuldum. Bir nefes alayım. Bir dur mübarek ya. Bir dur ya. Hemen bu evlerin arkasına da ufaktan bir TOKİ inşaatına başlayalım. Buraya da bir tavuk kümesi yapabilirim. Tavuk kümesi iyi gider. Yemek çeşitliliğine ihtiyacımız var. Yemeğe de ihtiyacımız var. Malum o sebzelerden tam böyle istediğim verimi daha alamadım. Üstüne bir de hem posta olsun hem yumurta olsun bunların gelirleri de çok ihtiyacımız var şu anda. İlk etap olarak bir kil ocağından bir kil üretmeye başlayabiliriz. Kiremitten ziyade en azından kil satabiliriz. Çünkü kil çok çıkıyor. Kiremide dönüştürmesi bir tık daha zaman alıyor. En azından kil fazla olacağından dolayı bir de para da lazım olduğundan dolayı ufaktan bir kil satışına başlayabiliriz. Zaten bir de zengin rezervimiz var. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta avantajımız olacak. 6 ayda 3 tane yumurta veren tavuk kümeslerimizi de şöyle ufaktan inşaatına başlayalım hemen. Ufaktan bir gelir içinde kil satışına başlayabiliriz. Ticaret yolu için 6 altın istiyor. Fena değil. İhraç edelim 0 diyelim buna, hiç gerek yok. Çok biriktirmesin. Tanesini bir altından satıyoruz ama yani hiç yoktan iyidir. En azından 3-5 bir gelir gelsin. Kiremit imalatı yapacak binayı da ufaktan şöyle bir inşaatına başlayalım. Çünkü aynı zamanda kiliseyi de yükseltmek istediğimiz zaman en az 10 tane kiremide ihtiyacımız olacak. 10 taneden sonra da zaten satmaya başlarız. Çok da lazım etmeyecek. Biz sadece level 3 evler için kiremide ihtiyacımız var. Ama şu an daha o raddede değiliz. O yüzden elimizdeki kiremitleri en azından şimdilik satışa çıkarabiliriz. 25 altın bir ticaret yoluna gidecek. Bunu da şöyle istenilen mal fazlasını 10 yapalım kilise için. En az 10 tane kiremit lazım çünkü. 10 taneden fazla olursa üretilen kiremitleri artık ufaktan satmaya başlarız. Ayakkabı dükkanını inşa ettik. İyi güzel ama şöyle bir sıkıntımız var. Derimiz yok. Deri için posta ihtiyacımız var. Onları da ayarlayacağız en kısa zamanda. Maden ocağını da ufaktan kurmaya başlayayım ki demir lazım bana. Kılıç mılıç yapacağız. Malum arkadaşlar sürekli baskın atıp duruyor. En azından 3-5 tane kılıcımız olsun, bari kendimizi savunalım. Demir cevherini de demir levhaya dönüştürecek binayı şuraya böyle koyabiliriz. Yol yapamıyoruz değil mi? Çok kısa. Tamam, çok da önemli değil zaten. Tam buranın inşaatı bittikten sonra da demir levhada üretmeye başlayabiliriz en azından. Ormancı kulübesinde ufaktan bari başlayalım. Malum yoksa bu arkadaşlar gide gide bütün bölgede ne kadar ağaç varsa içinden geçecekler. En azından ağaçları dikecek bir ailemiz olsun. Köyümüz bir level daha atladı. Gayet güzel. Daha iyi tekliflerden dediğim gibi ticaretten devam abi. En güzeli ticaret boyunda.
Artık yavaş yavaş binalarımızı ikinci seviye yükselttiğimizden dolayı bu arkadaşların bir han ihtiyacı var. Bunları da karşılamamız gerekiyor. Kafalarının güzel olması gerekiyor. Bunu da buraya bu şekilde yerleştirirsek bence gayet tatlı duruyor. Köyümüz çiftçilikle uğraşmadığından dolayı şuraya bir tane maltane ihtiyacımız var. Çünkü arpayı dışarıdan alacağım. Kendim uğraşmak istemiyorum. Aldığımız arpaları da burada malta çevirecek bir arkadaşa ihtiyacımız var. Daha sonra ikinci seviye evlerden bir tanesine de bira üretecek bir aile atarız. Biralarımız da olur. Hana da bir iki kişi atadık mı işimiz çözülecek gibi duruyor. Bir level daha atladık. Gayet güzel. Bunu yabancı tedarikçilere vermeyi düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Hani en azından bir ekmek gelirimiz olur. Yakacak odun ihtiyacımız çok yok ama yani en azından çok olursa satarız. Ama gelecek olan ekmek bayağı bir işimizi görür diye düşünüyorum. Bizim posta ihtiyacımız var. Avcılıktan çok fazla aman aman post gelmiyor. O yüzden buraya ufaktan bir TOK inşaatı daha yapmayı düşünüyorum. Ki arkalarına da keçi kulübesi atarım. En azından oradan da pasif olarak bir post getirimiz olur. Umarım yeter. Baktım gayet güzel verimli bir arazimiz var. Ha dedim neden olmasın, bir çiftçiliği de deneyelim. En azından boşta da bayağı bir ailemiz var şu anlık en azından. Eksinler dursunlar, boşta kalacaklarına 3-5 bir tarla işiyle uğraşalım. İşte arpasıdır, ketenedir. Onları bari en azından kendimiz üretsek. Yani bunu zaten dışarıdan almam gerekecek muhtemelen. Çünkü yeteceğini hiç düşünmüyorum. Ama en azından ne kadar kendimiz yaparsak kârdır. 3-5 kuruş kurtarsak gene kârdır. Biz çiftçilikle uğraşırken tabii arkadaşımız haritada kalan son bölgeyi de ele geçirmeye karar vermiş. Madem bu saatten sonra böyle oynuyoruz, biz de bu arkadaştan artık ele geçirmeye başlayacağız tekrardan bu bölgeleri. O yüzden ileride çok güzel savaşlar yapacağız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir tarla düzeni yaptım. Buraya da arpaları koyarsak bir taneden adasa bırakıyorum bir sene. En azından dinlensin diye toprak. Belki verimi artar. Çok fazla aman aman bir getirisi olduğunu ben şahsen düşünmüyorum ama elimizde çok fazla aile var. Bunları da çiftlik evine verebiliriz. En azından boşta duracaklarına çalışsınlar. Bir baskın daha yiyoruz. Gayet güzel. 5 kişilik bir dev bir ordumuz var. 5 kişiyle ne yapabileceksek artık. En azından bir asker kiralayalım diye düşündüm. Şunun sözleşmesini imzalayalım. Ama tahminimce bunları kullanamayacağız. Onlar da buraya gelsin. Siz de buraya gelin. Koşun abi. Ne kadar nasıl koşabiliyorsanız koşun. Bu arkadaşlar köyün içine girdiler bile. Yağmalamaya başladılar bile. Kendi mahiyetimizi hemen bunların üstüne sağladım ama arkadaşlar nerede? Kiraladıklarımız ta map'in diğer ucunda. Bunlar gelene kadar zaten bizim köyün içinden geçer bu arkadaşlar. Yani bunlar ne kadar dayanırsa açıkçası bizim için o kadar kar ama çok dayanamadılar malum. Bu arkadaşlar artık çok bir işe yaramayacak zaten geldi. Yani dağıldılar bile. Ha dediğim gibi bu arkadaşlar geliyor. Bu yamyamlar geliyor. Köyü böyle yakıyor. 3-5 bir şey yağmalıyor gidiyorlar. Sadece psikoloji bozuyor. Başka hiçbir şey değil. Ufaktan bir de ceset çukurunu yapmamız gerekiyor. Malum savaştan çıktık. O yüzden bu köylülerimizin yavaş yavaş psikolojisi bozulmaya başlayacak. Mutluluk oranı hızla düşmeye başlayacak yerdeki yatan bedenlerden dolayı. Biraz daha TOKİ inşaatına yönelmeyi düşünüyorum. Açıkçası bu bölgeyi elma ağaçları için kullanmayı düşünüyorum. Bir level daha atladığı zaman köyümüzü elma ağacına verip bir yemek çeşitliliği olarak üzerine bir de elmayı da katmayı düşünüyorum ki güzel olacaktır diye düşünüyorum. En azından çok fazla elmamız olursa sebze gibi ki o da en az 3 sene istiyor. Elmanın da ihracatını yapabileceğiz. Oradan da güzel bir para gelir. Bir bira imalathanesine de ihtiyacımız var. Malum arpamız, maltımız, her şeyimiz var. Şu an sadece bir biramız yok. Handaki insanlar da boşuna durmasın. En azından bir ihtiyaç karşılayalım. Şu anlık kalkan yapacak kimsemiz yok. O yüzden bir
Demir atölyesine de gidebilirim ama bir doğrama atölyesini yapayım ilk önce. Bence daha güzel olur. Bir kalkan yapmaya başlarız en azından. Onun için de bayağı bir kalasa ihtiyacımız olacak. Umarım şu an kalas üretimimiz yeter. Yetmezse mecburen ticaret merkezinden dışarıdan ithal edeceğiz. Madem demir atölyesine de ihtiyacımız var, silah, mızrak gibi şeyler üretebilmek için onun da bir ufaktan bir inşaatına başlayalım en azından. İhtiyacım olan şey şu an tabii ki de ev. Madem o kadar cezbedici bir köyüz, insanlar gelecek. Ufaktan bir TOKİ evlerini tekrardan çoğaltalım. İhtiyacımız olacak. Ahşap parçaların imalatına zaten başlamıştık. Hemen bir ticaret yolu kurup ihraç etmeye başlayabiliriz. Bunları kullanmadığımız için istenilen mal fazlasını direkt sıfır yapabiliriz. Ne kadar varsa elimizde satabiliriz. Çünkü para lazım. Çok para lazım. Buradaki demirci arkadaşı silah üretmesi için tutmuştuk. Şu an 19 tane silahımız var. Gayet iyi, güzel. Buradaki tüm arazilerini de ikinci seviyeye yükseltirsek çok güzel olacak. Çünkü bu sırayı komple 3. seviyeye yükseltmeyi düşünüyorum. 3. seviye evlerimizden bir tanesi de bittiğine göre yeni geliştirme puanımız var. Çok tatlı oldu. Hemen aile de katıldı. Meyvecilikten, elmadan devam edebiliriz. Daha öncesinden de dediğim gibi şu alana komple elma dikmeyi düşünüyorum. Hepsine elma bahçesi yapacağım. Bir tık fazla para gidiyor. Hepsine 50-50 altın veriyoruz. Ama değer mi? Değer. Burası komple elma bahçesi olacak abi. Bir sürü yakacak odunumuz var. Şu an 564 tane. Bunlar bir tık fazla açıkçası. Bunları ihraç edebiliriz. En azından 300 tane elimizde kalsa şu anlık yeter. Zaten hepsini birden pazara koyamıyorlar. Sadece depoda duruyor. O yüzden en azından 3-5 bir para gelsin. Şu an bir okçu atölyesine de ihtiyacımız var. Terziye de ihtiyacımız var. Bir bakalım. Bence bir okçudan gidelim ya. Okçudan gidelim. En azından askeri alanda da bir kendimizi toparlamamız gerekiyor. Terzi atölyesini de sonradan yaparız. Zaten demirciyle biramız var. O yüzden ok atölyesinden devam edelim. Bir sürü aileyi çiftçiliğe verdik. Buradan gelecek işte arpadır, ketendir, buğdaydır. Artık ne kadar gelirse bunları da imalatta veya üretimde kullanmaya başlayacağız. Hani çok fazla bir şey geleceğini düşünmüyorum ama en azından 3-5 ne kadar kurtarırsak kârdır. Şu pazar yerinin güzelliğine bir bak ya. Çok tatlı durumu. O ne lan? Birisi geliyor. Barbar geliyor. Hem 36. Bu sefer askerimiz var. Bu sefer malzemem var. Bu sefer abi hiçbir şey yapamazsın. Ha, yakmış bile. Sağ tarafı yakmış bile. Görmedim ben onları. Hadi sana 3-5 tane de okçu da çıkartayım şöyle. Yani yeter mi? Yeter de artar bile. Adam 18 kişiyle geldi zannettik. Meğersem bunların arkası da varmış. Bunlar bayağı kalabalık gelmişler bu sefer. Ama şu an elimizdeki askerlerle bile bunları tokatlarız diye umut ediyorum. Yani tokatlayamazsak da bile zaten asker çıkartırız. Hiç sıkıntı değil. Bunlar sapık gibi benim direkt okçularıma geldi. Benim okçular da gerçi çok fazla içeriye girdiler. Oradan bir dezavantajımız var. Bir kendi mahiyetimizi asker alıp oradan da bir 3-5 tane asker salarsak bunların üstüne çok tatlı olacak. Kârdır. Onları da al abi şöyle. Nereye toplanabiliriz? Pazar yerine toplanamayız. Aynı önceki yere toplanabiliriz. Veya çok uzak da olabilir. Yok ya sen aynı eski yerine toplan abi. Çok güzel. Devam et. Siz gelin abi. İlerleyin. Allah ne verdiyse koşun. Ya direkt buradan da hatta gelebilirsiniz. Hiç oraya gelmenize bile gerek yok. Direkt buradan arkadan saldırın abi. Millet sokaklarda savaşıyor. İnsan bir der ki bir muharebe alanı belirleyelim orada savaşalım. İnsanları korkutmayalım. Çoluk çocuk var. Ayıptır, günahtır. Bizim okçulara bir şeyler oldu. Okçular geri git. 4 kişi kalmışlar. Kaç abi kaç. Bizim diğer birlikler iyi gidiyor şu anda. Okçuların bir tık içinden geçmişler. Onları bir şekilde bir geriye almamız lazım. Onu şu birliklerin arkasına alabilirsek aslında
çok güzel olabilir. Arkadan destek verir de 4 kişiliği de artık ne kadar destek verecekse en fazla psikolojik destek verir gibime geliyor. Bunlar yakalamaya başladılar bizi yalnız. Okçular arada kaynayacak galiba. 3 tane okçumuz kaldı. Diğerleri aradan sıyrıldı. Çok güzel. Çok güzel. Siz devam edin abi. Siz çok güzel bir birlik oluşturdunuz orada. Okçular. 3 tane okçumuz var. Hangisine denk gelirse artık. Saldırın. Bizim arkadaki mahiyet birliği de geliyor zaten. İşte geliyor. Özel harekat. Bak bak nasıl geliyor arkadan. Şuradan ufaktan bir asker daha çıkartalım. Ne olur ne olmaz böyle. Fazladan olsun abi. Bunları en başta çıkarsaydık daha iyi de olabilirdi aslında. Şu an çok adam kalmadı ama. Dur lan gitmeyin geri. Saldır. Ne varsa. Bizim mahiyet birliği gelene kadar zaten akşam oldu. Bizim diğer birlik de pazarın içine girdi bu arada. Heh. Tamam çok güzel. Çok güzel bir zafer aldık abi. Bu sefer minimum zararla atlattık bu barbarları. Çünkü elimizde baya bir asker vardı. Çok güzel oldu. Bunları artık dağıtabiliriz. Kendi işinize dönün abi. Sizin bir işiniz yok. Gidin odun modun toplayın. Elinize sağlık. Halk şu an kafayı yemiş durumda. Malum pazar içinde bir savaş gerçekleştirdik. Bir sürü ölü beden var. Ve bunları bir şekilde hemen mümkün olan en kısa sürede bunu toparlamamız lazım. Ama bu mutluluğu da çok fazla azaltmamak için toprak vergisini sıfıra çekelim. Memnuniyetimiz baya bir azalmış durumda. İnsanlar artık köyü bırakıp gidecekler alt tarafı bir savaş yaptık diye. Yani sanki baskını ben yaptım. Aynı zamanda kilisede 3 tane aile atayalım. Onlar da taşıma yapsınlar hızlıca. Onlar da aynı zamanda ölü bedenleri alıyor oradan. Ticaret merkezin önü şu an full. Sanki başka bir şeyin ticaretini yapıyormuşuz gibi birazcık gözüküyor ama mümkün olan en kısa sürede bu manzarayı da temizleyeceğiz. Bizi her koşulda bırakmayan halkımız için de aynı zamanda artık yeni ürünler getirme zamanı geldi. Karınlarının doyması gerekiyor. Hak ettiler. O yüzden et ithalatı, meyve ithalatı bunlara başlayabiliriz. Çünkü zaten halihazırda hiç cebimizde yok. Sebzeye hiç gerek yok. Bala da aynı zamanda başlayabiliriz. Onun da bir ticaret yolunu kurabiliriz. Onun da ithaline başlayabiliriz. Bol bol istediğiniz gibi et, bal, meyve, kaymak ne buluyorsunuz yiyebilirsiniz abi. Ekmeği de ufaktan bir şöyle bir ithalatına başlayabiliriz. Çünkü yetmiyor çiftlik. Yiyin abi ne buluyorsanız yiyin. Hiç sıkıntı. Siz hak ediyorsunuz. Bir tane daha demir atölyesi yapmanın vakti geldi. Malum ufaktan kendimizi hazırlamamız gerekiyor bütün savaşlara. Bir de yan taraftaki komşumuza da şöyle ufaktan bir baskın atmayı da düşünüyorum. Oraya da ele geçirmek istiyorum. Köyümüz artık bayağı bir gelişti. 61 tane şu an ailemiz var. O kadar badire atlattıktan sonra yavaş yavaş askeri alanda bütün kozları elimize aldıktan sonra saldıracağız. Mahiyetimizdeki adamların sayısını arttırabilmek için de köşkümüzü ufaktan geliştirmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş köşke de bir yatırım yapalım. Sebze üretimimiz artık o istediğim kıvama geldiği için bunun ihracatına başlayabiliriz. 560 tane zaten sebzemiz var. Elimizde yaklaşık bir 400 tane kalsa yeter bize. Fazla bile açıkçası. Fazlasını da direkt satabiliriz. Çok para etmiyor ama 2 altın 2 altındır. Hani 100 tane satsan 200 altın fena değil. Ufaktan buraya da bir tane mera alanı yapabiliriz. Oraya da 3-5 tane kuzu koyun bir şeyler atarız. En azından onların postundan da bir getiri sağlamış oluruz. Eğer elimizde de çok olursa zaten onları da satarız. Ne var yani. Buraya da şöyle bir 5 tane hatta 4'e de düşürebiliriz ama 4 iyidir ya. 4 tane de buraya ev dikelim. Ufaktan da aile gelsin. Aileye ihtiyacımız var. Çok fazla ihtiyacımız var. Çalışacak adam lazım. Askeri ekipmanları da bir yandan halletmemiz lazım. O yüzden dolgulu zırhın ticaret yolunu kurup bize 50 tane çok mu olur? Çok da paramız var da aslında 30 tane de olabilir. İlk etapta en azından bir 30'la başlarız. Zincir zırh da lazım. Ondan da bir 30 tane. Miğferle plaka zırh. Plaka zırh çok pahalı.
Miğferi de daha şu an yapmaya başlamadık. O yüzden onun da bir ticaret yolunu kurup bir ithal etmeye başlayalım. Ondan da şimdilik 30 tane diyelim. Şu anlık bunlar iyi. Paramız oldukça da hala baktım ki paramız var elimizde. Bunların sayısını arttıracağım zaten. En son köyümüzde yaşanan savaştan dolayı bu toprak vergisini sıfıra çekmiştim. Şimdi tekrardan bir onu ona çekeyim. Malum insanların memnuniyeti bayağı bir artmış. Elimizde bulunması için paralı asker almayı düşünüyorum ama gerçekten güzel bir paralı asker şu an yok. Böyle o vereceğim paraya değecek bir askeri ordu yok. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. Belki farklı askerler gelir. Belki ona göre bir anlaşma imzalayabiliriz ama şu andaki elimdeki seçenekler açıkçası çok da iyi değil yani. Çiftlik konusunda hala daha yetersiz olduğumuzdan dolayı buğdayın da aynı zamanda ithalatına başlayabiliriz. Keten, Varpa gibi. Ufaktan en azından bir onu una çevirir, daha sonra ekmeğe çeviririz. Şu anlık tarlalarımızda ürünler var. Fakat gel gelelim bunu arpa yapabiliriz. Buğdayı komple çekebilirim açıkçası. Çünkü yetmiyor. Buğdayı direkt alıp onu çevirip daha sonra ekmek yapmak daha iyi. Daha hızlı oluyor, daha seri oluyor. Neredeyse 2000 altınımız var. O yüzden plaka zırha da başlayalım. O da ihtiyacımız olacak. Sağlam birlik yapacağız. Malum yan tarafa gireceğimiz için diğer NPC'ye o savaş için baya herkesi zırhlandırmayı düşünüyorum. Şu an çok fazla bir şey inşa etmeme gerek olmadığından dolayı en azından şimdilik köşkün geliştirmesine bir başlayabiliriz. Ufaktan tekrardan bir köşkü geliştirelim. Köşkü her zaman geliştirmiyorum ve çok öncelik vermiyorum. Yani gerçekten çok fazla ürün var. Tomruk var, kalas var, taş var ve bunların taşınması gerçekten çok uzun sürüyor. Başka yapacağım bir şey varsa işte bir bina olur, ev olur vesaire. Bunlar çok arka planda kalıyor çünkü eğer bir de acelem varsa örnek veriyorum aile gelecek mesela. O köşkün inşaatı bitene kadar akşam oluyor. O yüzden mümkün olduğu kadar böyle boş ve rahat bir anımda köşkü geliştirmeyi tercih ediyorum. Çok daha iyi oluyor. Bir level daha atladık. Temel zırh yapımına başlayabiliriz. Kendimiz de artık zırhları yapalım. Eğer çok fazla olursa gene satarız. Niye olmasın? Hemen bir aileyi de zırh yapımına başlatırabiliriz. İyi, şu an gayet iyi bir durumdayız. Asker ekipmanlarımız da gayet iyi, yeterli. 231'lik bir toplam nüfusumuz var. Halihazırda biraz da paramız olduğundan dolayı mümkün olduğu kadar asker alalım. Bunların da zırhlarını hepsini yapamayacağız çünkü çok fazla paramız yok. Ama en azından yapabildiğimiz kadarıyla yaparız. Neden olmasın? Bunları daha sonra savaşta zırhlı birlik olarak kullanacağız en önde. Köşkün inşaatı da yavaş yavaş başladı. Bu bölümde şu anlık sadece geliştirmeyi gösterdim. İkinci bölümde de diğer arkadaşlara saldırmayı düşünüyorum. Özellikle sağ tarafındaki kalan bölgeyi almayı düşünüyorum. Zengin demir rezervi var. Oradan gelecek olan güzel bir demir kaynağıyla daha da büyük bir asker ordusu yapıp o şekilde daha da büyük bir ordu sağlamayı düşünüyorum. Ama açıkçası bir video daha yaptıktan sonra yine üçüncü bir videoyu yapar mıyım düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ufaktan başka oyunlara da geçmeyi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın efendim.